Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nursema artık mutlu olsun diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yaklaşırken heyecanımız giderek artıyor. İlk olarak Nursema konusuyla videomuza başlamak istiyorum. Çünkü son bölümde yaşananlar Nursema'yı da bizi de resmen diken üstünde bıraktı. Nursema ailesiyle beraber İlhami'nin gelmesini, her şeyin yoluna girmesini ve imam nikahının kıyılmasını beklerken İlhami'nin nikaha gelmemesi Nursema'yı derin düşüncelere soktu. O an Nursema'nın yüzündeki şaşkınlığı da, kırgınlığı da net bir şekilde gördük. Haliyle Nursema bu hamlenin bir intikam olduğunu düşündü. Acaba beni cezalandırmak için mi böyle yaptı diye kendi kendini yedi bitirdi. Ancak yeni bölümde gerçek ortaya çıkacak ve İlhami'nin bir kaza geçirdiği, bundan dolayı nikaha gelemediği anlaşılacak. Yani burada İlhami'nin plan yapıp Nursema'ya oyun oynadığı bir durumdan ziyade tamamen talihsiz bir aksilik var gibi duruyor. İlhami'nin ciddi bir durumu olmayacak çok şükür. Kısa bir toparlanmanın ardından ikili tekrar nikah üzerine sözleşecekler. Ama işte tam da burada asıl mesele başlıyor. Çünkü Nursema'nın bir yandan Asil'le ilgili kafa karışıklığı devam ederken elinden bir şey gelmeyecek. Geçtiğimiz bölümlerde Elif'in iftiralarından kendisini kurtarmak adına İlhami ile bir ilişkisinin olduğunu söylemişti. Ve buradan geri adım atması kolay değil. Hatta geri adım atarsa bu sefer madem yalandı neden söyledin sorgusu, aile baskısı, çevrenin lafı derken Nursema'nın üstüne bambaşka bir yük binecek. Bu yüzden Nursema ne hissederse hissetsin bir süre daha bu hikayenin içinde kalmak zorunda. Nursema'nın burada en büyük sınavı şu olacak. Bir tarafta doğru olan diye dayatılanlar, diğer tarafta kalbinin fısıldadıkları, ailesinin baskısı, evin içindeki atmosfer, herkesin gözü önünde yaşanan o nikah hazırlığı Nursema'yı zaten nefessiz bırakıyor. Üstüne bir de İlhami'nin kaza haberi gelince Nursema'nın kendini suçlaması bile mümkün. Ben mi uğursuzluk getirdim diye düşünebilir. Bu yüzden yeni bölümde Nursema'nın iç dünyası daha da karanlaşacak. Asil cephesinde ise içi içini yiyecek. Asil'in en büyük derdi aslında ne hissettiğini bilmesi ama bunu doğru zamanda ve doğru şekilde söyleyememesi. Nursema ile konuşmak, onu istediğini söylemek isteyecek ama bunu yapamayacak ve eli kolu bağlı bir şekilde Nursema'nın nikah gününde bekliyor olacak. Asil'in bu bekleyişi bence bölümün en gergin damarlarından biri olacak. Çünkü izlerken biz de hadi artık konuş diyeceğiz. Ama Asil'in önünde hem aile hem ortam hem de Nursema'nın içinde bulunduğu durum var. İşte tam bu noktada devreye Nilay girecek. Nursema'nın yazdığı mektubu bulan Nilay harekete geçer ve Asil'e Nursema'nın kendisini sevdiğini söyler. Nilay'ın böyle bir bilgiyle gelmesi Asil'i resmen ateşleyecek. Çünkü Asil bir yandan yanılıyor muyum şüphesini taşıyordu. Bir yandan da ya duygularım tek taraflıysa diye korkuyordu. Nilay'dan bu cümleyi duyduğunda Asil'in gözünde bütün taşlar yerine oturacak ve artık geri durmak istemeyecek. Asil bunun üzerine harekete geçip Nursema ile İlhami'nin nikahını durdurmak için adım atar. Peki bunu başarabilecek midir? Buradaki ilk düşüncem Asil'in bu nikahı basıp Nursema'yı durdurması ve Nursema'yı alıp o ortamdan çıkması. Çünkü dramatik olarak en güçlü ihtimal bu. Ama öte yandan burada İlhami gene aynı kaderi mi yaşar? Bu da başka bir düşünce konusu. Geçmişte İlhami Nursema ile nişanlanacakken Firaz nikahı basmış ve Nursema'yı kaçırmıştı. Aynı döngünün tekrar etmesi diziyi tekrara düşürebilir. İzleyici de yine mi duygusu oluşturabilir. Bu yüzden senaristler aynı hissi verip farklı bir yolda seçebilirler. Yani nikah baskını olacaksa bile bambaşka bir şekilde bambaşka bir sonuçlu olabilir. Öte yandan izleyiciler de ikiye bölünmüş durumda. Asil Nursema ilişkisini destekleyenler kadar Nursema İlhami ilişkisini destekleyenler de var. Kimi Nursema huzuru İlhami'de bulsun derken kimi Asil'in bekleyişi boşuna olmasın diye düşünüyor. Ancak genel senaryoya baktığımızda ben Asil Nursema aşkını göreceğimizi ve İlhami'nin gene üzülen tarafta yer alacağını düşünüyorum. Çünkü hikaye Asil'in içine attıkları ve Nursema'nın bastırdığı duygular üzerine kurulmuş gibi ilerliyor. Bu yüzden Nursema'nın mutluluğu için kapının Asil tarafında açılma ihtimali bana daha güçlü geliyor. Peki Ömer ve Kıvılcım'ı neler bekliyor? Son bölümde Ömer ve Kıvılcım bebeklerinin karıştığı gerçeğiyle yüzleşmiş ve ne yapacaklarını bilememişti. O sahnede Kıvılcım'ın donup kalması çok anlaşılırdı. Çünkü ortada sadece bir hata yok, koca bir bağ var.
Ben burada bir yanlışlık olabileceğini düşünsem de yeni bölümde Kıvılcım ve Ömer Kemal bebeği bırakmak ve kendilerinin bebeğini almak zorunda kalacaklar. Bu karar bile başlı başına bir yıkım gibi. Kıvılcım bu süreçte ne yapacağını bilemeyecek. Oğlu gibi sahiplendiği bebeğin kendisine ait olmaması ve ellerinden kayıp gitmesi onun zor zamanlar geçirmesine sebep olacak. Bu noktada Kıvılcım'ın sadece annelik içgüdüsüyle değil, vicdanıyla da savaştığını göreceğiz. Ben onu bırakırsam ne olur sorusu aklını kemirecek. Bu süreçte Ömer, Kıvılcım'ın yanında olup ona destek verecek ve bu zor zamanları birlikte atlatacağını söyleyecek. Ömer'in burada daha sakin, daha toparlayıcı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Çünkü Kıvılcım duygusal olarak savrulurken Ömer'in onu ayakta tutan taraf olması şart. Ama işin zor kısmı şu, Ömer de içten içe parçalanacak. Kendi bebeğini istemek başka, kucağında büyüttüğü bebeği bırakmak bambaşka bir acı. Bence burada en can yakıcı detay, Kıvılcım'ın Kemal bebeğe bağlanırken aslında kendi bebeğine de bağlanmış gibi hissetmesi. Yani ortada sadece kimin bebeği meselesi yok. Emek var, alışkanlık var, gece uykusuzlukları var, şefkat var. O yüzden al bebeğini git gibi bir çözüm asla bu kadar kolay değil. Yeni bölümde muhtemelen hastanede resmi süreçler başlayacak. Konuşmalar uzayacak, herkes birbirine soru soracak ve Kıvılcım'ın kalbi her cümlede biraz daha sıkışacak. Bu yüzden bu hikayenin yeni bölümde ikisini de çok yıpratacağını düşünüyorum. Açıkçası Yunanların kendi hastanesinde Ömer ve Kıvılcım'ın bebeklerinin karışmış olabileceği konusu bana mantıktan bir hayli uzak geldi. Böyle büyük bir sistemde bu kadar kritik bir karışıklığın olmuş olması soru işaretlerini arttırıyor. Bundan dolayı da burada başka durumların olabileceğini, özellikle Bade'nin bir dahli olabileceğini düşünüyordum. Şu anlık görünen bebeklerin gerçekten karışmış olduğu, ancak senaristlerin son bir sürpriz ihtimali bırakacağını ve bu konuyu mantık çerçevesine oturtabileceklerini düşünüyorum. Yani evet karıştı deyip geçmek yerine bunun nasıl ve neden olduğuna dair bir perde aralanabilir. Bu konuda sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Sizce bu iş gerçekten bir ihmal mi yoksa birinin bilinçli bir hamlesi mi? Şimdi gelelim Başak ve Fatih'e. Başak ve Fatih boşanmaktan vazgeçmiş, bu süreçte Fatih ecel terleri dökmüştü. Sahte bir evlilik olarak başlayan bu ilişki artık gerçek bir aşka dönüşmeye başladı. İkisi de bunu yüksek sesle söyleyemiyor belki ama davranışları her şeyi anlatıyor. Yeni bölümde Tuncay'ın Başak'ı yanlış anlayıp Başak'ın hamile olduğunu herkesin önünde açıklaması Başak'ı zor bir durumun ortasında bırakacak. Üstelik böyle bir şeyin kalabalığın içinde söylenmesi Başak'ın toparlanmasını daha da zorlaştıracak. Bu süreçte Fatih şaşkınlığını gizleyemeyecek. Bir yandan ne hamilesi diye düşünürken bir yandan da insanların bakışları arasında sıkışacak. Neyse ki Başak bu konu büyümeden gerçeği açıklayacak ve Başak'ın hamile olmadığı ortaya çıkacak. Ama bu yanlış anlaşılma boşuna değil. Çünkü böyle sahneler ilişkideki duyguları daha görünür hale getiriyor. Başak ve Fatih'in yeni bölümde daha fazla birbirlerine yakınlaşacaklarını ve artık ikisinin de birbirlerine olan aşkını kabul edeceğini düşünüyorum. Bu ikili için sahte başlayan şeyin gerçeğe dönüşmesi tam da böyle anlarla pekişiyor. Çok geçmeden gerçek bir aşk başlayacak ve ne Fatih Başak'tan ne de Başak Fatih'ten vazgeçemeyecek. Bu ikilinin romantik anlarının yanı sıra eğlenceli sahnelerini de göreceğiz. Hem gülümsetecekler hem de tamam işte oldular dedirtecekler. Başak ve Fatih iyi bir ikili oldular ve umarız bu ikilinin arasında güzel sahneler izlemeye devam ederiz.